Merhaba arkadaşlar, Taman YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir battaniye modeli nasıl yapıldığını paylaşacağım. Bu arada kanalıma abone değilseniz, kanalıma abone olarak beni desteklerseniz, videolarımı sosyal hesaplarınızda paylaşarak bana destekte bulunursanız çok sevinirim. Ayrıca yeni yüklediğim videolarımdan haberdar olmak isterseniz zil butonuna tıklayarak oradan tüm seçeneğini seçerseniz yeni yüklediğim videolarımdan bildirim alabilirsiniz. Hepsi de kesinlikle ücretsizdir arkadaşlar. Modelim bakın bu şekilde, böyle dokusu olan 3 boyutlu da bir model. Çok da kolay bir yapılışı var. Bakın arka tarafının görünümü bu şekilde, gayet temiz bir görünümü var. Herhangi bir astar geçirmeden de kullanabileceğiniz bir model. Rengarenk yapabilirsiniz. Elinizde kalan ipleri değerlendirebilirsiniz ya da böyle benim gibi 3-4 renk üzerine çalışabilirsiniz. Ben 4 renk üzerine yaptım. Çok da güzel oldu diye düşünüyorum. Bilmiyorum, renklerini ben çok sevdim. Evet, modelim bu şekilde. Bakın. Şimdi böyle bir modeli yapmak istediğinizde 120-130 santim uzunluğunda zincir çekerek onun üzerine başlamanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü birazcık toparlayan bir model olduğu için 1 metre yaparsanız 80 santim civarı kadar model inecektir. Onun için siz 1 metreye 1 metre yapmak istiyorsanız 1 metre uzunluğunda bir battaniye için 120-130 santim civarında zincir çekerek modelinizi başlayabilirsiniz. Bu arada hemen kullandığım tığı da göstermek istiyorum. Bakın şu parlıyor galiba. 3,5 milim. Ben ipimin kalınlığına göre bunu tercih ettim. Tabii ki sizler de kullandığınız ipe göre tığınızı ayarlayabilirsiniz. Bakın şöyle çok ince bir ip değil. Evet, böyle biraz kalın bir ip kullandım. Daha yumuşacık olması için de biraz daha kalın bir tığ tercih ettim ben. Şimdi hemen modelimin nasıl yapıldığını birlikte görelim. Şimdi ilk sıramı hemen buradan başlayıp daha sonra bunun üzerinden sizlerle devam etmek istiyorum. Zincir sayımızı 5 ve katları üzerine çekmemiz gerekiyor arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde tam denk geliyor. Hemen bakın. Gevşek olarak çekiyorum zincirlerimi. Batarken zorlanmamak için 3, 5. Bu şekilde 5'in katları olacak şekilde ben 25 zincir üzerine, evet, 25 zincir üzerine anlatacağım. Evet arkadaşlar, bakın şimdi ben 25 tane zincirimi çektim. 25 zincirden sonra bir tane daha zincir çekiyorum. Daha sonra hemen önündeki zincirimin üzerine battım. Oradan aldığım ilmeği bu ilmeğimin içerisinden geçirdim. 1. Sıradaki zincirime batıyorum. Aldığım ilmeği diğer ilmeğim içerisinden geçirdim. 2. Aynı şekilde devam ediyorum. 3, 4 ve 5. Şimdi 5 tane bu şekilde yaptıktan sonra tığın başını doladım. Sıradaki zincirimin üzerine battım ve aldığım ilmek, doladığım ilmek ve üzerindeki ilmekle birlikte bakın 3 ilmeğim var. Üçünü birlikte kapattım. Tekrar tığın başını doladım. Sıradaki zincirimin üzerine battım. Yine üçünü bir kapattım. 2. Tekrar tığın başını doladım. Sıradaki zincirime batıyorum ve üçünü bir kapatıyorum. Yani yarım trabzan oluyor bu arkadaşlar. 3 oldu. Devam ediyorum. 4 ve 5. Şimdi 5 tane olduktan sonra tekrar kaydırma tekniği yapıyoruz. Yani şuradaki işlemi. 5 tane de kaydırma tekniği yapacağız. Sıradaki zincirime battım. Aldığım ilmeği, bakın bu ilmeğin içerisinden geçirdim. 1. Bir sonraki zincire geldim. Aldığım ilmeği bu ilmeğin içerisinden geçirdim. Buna kaydırma tekniği diyoruz arkadaşlar. 2 oldu. 3, 4 ve 5. Bakın 5 taneyi yaptım. 5 tane olduktan sonra tekrar tığın başını bir tane doladım. Sıradaki zincirimin üzerine battım. Üçünü birlikte kapattım. 1. Tekrar tığın başını doladım. Sıradaki zincirime battım. Bakın
Üçünü bir kapattım. 2, 3, 4 ve 5. Şimdi 5 tane yaptım. Şimdi yine 5 tane kaydırma tekniği yapacağız. Buradan aldığım ilmeği bakın bunun içerisinden geçirdim. 1. Devam ediyorum. Buradan aldığım ilmeği sıradaki zincirime battım. İlmek aldım ve diğer ilmeğimin içerisinden geçirdim. 2, 3, 4 ve 5. Şimdi 5 tane olduktan sonra burada bir tane zincir çektim. Bakın. İlk sıramın görünüm bu şekilde. Her bir rengimiz 2 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Şimdi hemen bakın şuradan şöyle dönerek yapacağız tabii ki ama göstermek istediğim için. Buradan bakın sıradaki yani en son oluşturduğum bu kaydırma tekniğinin üzerine batıyorum. İlmek aldım ve bu ilmeğimin içerisinden geçirdim. Böylece kaydırma tekniği işlemini burada da yapmaya devam ediyorum. 1, tekrar yaptım. 2, 3, 4 ve 5. Şimdi 5 tane yaptım. Şimdi yarım trabzanları yaptığımız kısma geldik. Burada da aynı şekilde yine yarım trabzanların üstüne yarım trabzan, kaydırma tekniği yaptığım yerin üzerine de yine kaydırma tekniği yapıyorum. Her birinin üzerine bir tane olmak üzere. Şimdi tığın başını bir tane doladım. Bakın buna batıyorum. Üçünü bir çektim. Sıradakine battım. Üçünü bir çektim. 2, 3, 4 ve 5. Şimdi devam ediyorum. Burası bu arada örgümüzün arka yüzü oluyor. Sıradakine hiç tığın başında olamadan battım. Aldığım ilmeği bunun içerisinden geçirdim. 1. Bir sonrakine geldim. Bunun içerisinden geçirdim. 2, 3, 4 ve 5. Şimdi 5 tane yaptım. Tığın başını bir tane doladım. Bakın tek dalına yapıyoruz. Şu ilmeğimizin bakın buraya batıyorum. Üçünü bir kapattım. Tığın başını bir doladım, battım. Üçünü bir kapattım. 2, 3, 4 tekrar yapıyorum. Bununla 5 oldu. Şimdi 5 tane yaptıktan sonra devam ediyorum. Bakın buraya batıyorum. Aldığım ilmeği bundan geçirdim. 1, 2, 3, 4, en sonuncusuna da yaptım ve 5. Şimdi bu noktada rengimi değiştirip buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın. Şimdi bundan sonrasında ben diğer parçamın üzerinde devam etmek istiyorum. Çünkü aynı yerdeyiz zaten. Böyle bir sırasını yaptıktan sonra rengimizi değiştiriyoruz. Bakın ben burada kahverengide kalmıştım. Hemen yine bu ipimi alıyorum. Şimdi kusura bakmayın arkadaşlar. Evet, şimdi ipimi aldım ve 2 tane zincir çektim. Çünkü yarım trabzan yapacağım. Yarım trabzan yapacağımız sırada 2 zincirle dönüş yapıyoruz. Kaydırma tekniği yapacağımız sırada dönüşlerde bir zincir çekiyoruz. Şimdi 2 tane zincirimi çektim. Tığın başında bir tane doladım. Bakın. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5. Şuraya batıyoruz arkadaşlar. En sondakinin tek dalına, dışta kalan tek dalına, arka yüzüne. Buraya batıyorum. 3 ilmeğimi bir çektim. Sıradakine battım. Bakın yine tek dalına batıyorum. Bu şekilde. Üçünü bir çektim. 2 oldu. Tığın başına bir doladım. Battım. Üçünü bir çektim. 3 oldu.
4, 5. Bu arada şunu söyleyeceğim. Her renk değiştirdiğimizde kaydırma tekniği yaptığımız kısmın üzerine yarım trabzan, yarım trabzan yaptığımız kısmın üzerine de sık iğne yapıyoruz. Ama aynı rengi yaptığımızda hep aynı şekilde devam ediyor. Şimdi renk değiştirdiğim için yarım trabzan, pardon, kaydırma tekniği yapmıştık. Bakın beyazlı kısımda buraya. Bunun üzerine yarım trabzan yaptım ben. Şimdi devam ediyorum. Hiç tığın başını dolamıyorum. Bakın yine dışta kalan o tek dalına battım. Aldığım ilmeği bunun içerisinden geçirdim. 1. Devam ediyorum. Bakın 2, 3, 4 ve 5. 5 taneyi yaptım. Şimdi tığın başını bir doladım. Bakın devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi 5 taneyi yaptım. Tığın başını hiç dolamıyorum. Devam ediyorum. Bakın burada beyazlı kısımda, beyaz rengimde yarım trabzan yapmışız. Bu yüzden burada sık iğne, pardon, kaydırma tekniği yapacağız. Buraya batıyorum. Aldığım ilmeği bunun içerisinden geçirdim. Battım. Aldığım ilmeği bunun içerisinden geçirdim. Bakın battığımız yer şöyle şu kısmın arka yüzündeki şu tek dalın üzerine batıyorum. Çok keyifli bir model arkadaşlar. Evet, devam ediyorum. 1, 2, 3, 5 tane oldu. Şimdi tığın başında bir tane doladım. Buraya batıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi beyazlı kısımda yarım trabzan yaptığım yer var. Hiç tığın başında dolamıyorum. Buradan devam ediyorum. Aldığım ilmeği bunun içerisinden geçirdim. Yine 2, 3, 4 ve 5 tane oluncaya kadar yaptım. Tığın başında bir tane doladım. Buradan başlıyorum. Bakın 3 ilmeğin bir çektim. Tığın başında bir doladım. Sıradakinin üzerine battım ve üçünü birlikte kapattım. Tığın başını doladım. Sıradakinin üzerine batıyorum. Üçünü birlikte kapattım. 3 oldu. 4 Bunu da yaptığımda 5 oldu. Şimdi yarım trabzan yaparak dönüş yapacağım için burada 2 tane zincir çektim. Tığın başını doladım. Bakın arkadaşlar. Şurada şöyle bir kısım var. Bunun bu tarafında kalan dalına batıyorum. Buraya battım. Üçünü birlikte kapattım. Tığın başını bir doladım. Battım. Üçünü bir kapattım. 2, 3, 4 ve 5. Şimdi yine kaydırma tekniği yapmış olduğumuz kısma geldik. Hiç tığın başını dolamıyorum. Yine bu taraftaki, bakın dışta kalan tek dalına batıyorum. Arka tarafta kalan. Bunun içerisinden geçirdim. 1, 2, 3, 4, sıradakine yaptım. 5. Tekrar tığın başını doladım. Şimdi 5 tane yarım trabzan yapıyorum. Yine dışta kalan tek dalın içerisine. Evet. Devam ediyorum. 5 tane trabzanımı yaptım. Yarım trabzanımı. Şimdi kaydırma tekniği yapıyoruz. 5 tane aldım. İlmeğin bu içerisine geçirdim. 1, 2, 3, 4 ve 5.
Tığın başını doladım. Şimdi yarım trabzanlı kısma geldik. Bakın. Buraya batıyorum arkadaşlar. Dışta kalan o tek dalının üzerine battım. Üçünü bir kapattım. Aynı şekilde 5 tane yapıyorum. Şimdi 5 tane kaydırma tekniği yapıyorum. Sıkı yapmamaya çalışın arkadaşlar. Daha yumuşak olması için. Böyle biraz daha kalın tığlar kullanırsanız benim gibi daha yumuşak duruyor. İnce tığlarla daha sert durur bu tarz modeller. Yani tığ işi modellerin aslında hepsi bu şekilde. Şimdi tığın başını doladım. Sıramın sonunda 5 tane yarım trabzanım var. Onların bakın şöyle hemen tuttuğunuzda görünüyor. Şu dışta kalan tek dalın üzerine batıyorum. Üçünü bir çektim. Aynı şekilde 5 tane yapıyorum. Her birinin üzerine bir tane olmak üzere. Evet. Şimdi 5 tane yaptım. Örgümün arka yüzünü çevirdim. Şimdi sıra pembe rengimde. Hemen pembe ipimi alıyorum. Bakın pembeyi ben şurada şöyle de ilerletiyorum arkadaşlar. Hani çok renk kullanırsanız, iki renk kullanırsanız tabii ki buna hiç gerek yok. Arkada böyle uzun bir ip görünümü olmasın diye bu şekilde hani tığla çok rahat yapabiliyorsunuz. Sonra bunu alıyorum ve içerisinden pembe ilmeğimi geçirdim. Bakın bu şekilde. Şimdi bir tane zincir çektim. Aynı şekilde yarım trabzanlarımın üstüne bakın şuradan dışta kalan tek dalın üzerine batarak şuraya şimdi göstermek için bu şekilde yapıyorum. Aldım ilmeğimi bunun içerisinden geçirdim. Devam ettim. Bakın aldım bunun içerisinden geçirdim. 2 3 4 ve 5. Şimdi tığın başını bir tane doladım. Yine dışta kalan tek dalına batarak yarım trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi 5 taneyi yaptım. Devam ediyorum buradan. 1 2 3 4 ve 5. Evet bakın şimdi sıramın sonuna kadar geldim. Burada bir tane zincir çektim. Çünkü yine kaydırma tekniği yapacağız. Kaydırma tekniği kısmının üzerine yarım trabzanların üstüne de yarım trabzan. Sadece renk değiştirdiğinde bu kısımlarımızın üzerinde değişiklik yapıyoruz. Şimdi bir tane zincirimi çektim. Hemen bakın buradan başlıyorum. Şöyle göstereyim. Dışta kalan tek dalın üzerinden aldığım ilmeği bunun içerisinden geçirdim. 1. Yine aynı şekilde 5 tane oluncaya kadar yapıyorum. 2 3 4 ve 5. 5 tane yaptım. Tığın başını doladım. Şimdi 5 tane yarım trabzan yapıyorum. Yine aynı şekilde bakın dışta kalan şu tek dalın üzerine batarak. Evet. Şimdi hiç tığın başını dolamadan buradan devam ediyorum. Bakın arka yüzde bu şekilde. Aslında arka yüzde çok güzel duruyor arkadaşlar. Ön yüzü bu şekilde. Şimdi sıramı tamamlayayım sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar bakın modelim
Bu şekilde gerçekten çok güzel bir model oldu. Çok da kullanışlı, böyle düzgün, aynı zamanda böyle dokusu olan da bir model oldu, 3 boyutlu. Evet, modelim bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.